Şu an çok önemli bir yere geldik. Dünyayı yöneten 5 aileden biri olan Rothschild ailesinin, büyüklerinden birinin mezarına geldik şu an. Tam da burası. Şu anda mezar taşının ismini işliyor. Evet, ünlüler mezarlığına geldik şimdi. Hava biraz yağışlı. Metrodan çıkar çıkmaz hemen solunuza dönün. Giriş kapısı şurada. Burası 16. bölge. Bulunduğumuz bölgeden, Malakoff'tan M13'e binip M2'ye aktarıp direkt buraya geldik. 40 dakika falan sürüyor yaklaşık. Evet, mezarlığa girdik şimdi. Burada birçok ünlü ismin yattığı söyleniyor. Bakalım hangilerini göreceğiz. Girişte bir tabela vardı, orada yazıyordu zaten birçoğunun ismi. Numaralandırmışlar böyle, işte ada, parsel gibi. Yapılar çok değişik böyle. Yani gece buraya girsen tam böyle Halloween şeyi var, havası var ortamda. Aynı bizdeki gibi ilgisiz, bakımsız kalıp harabeye dönmüş olanlar da var. Ürkütücü olduğu kadar aşırı dinlendirici de bir yer. Çünkü çok sessiz. İnsanlar buralardan böyle yürüyerek bir yerlere gidiyor. Buraların yollarını kullanıyor. Bazı yerlerde de böyle oturanları gördüm. Normal boş oturuyorlar. Herhalde kafa dinlemeye geliyorlar. Burada bir baron var. Forbes Escandon Familia diyor. Amca, senin de zamanın gelmiş. Evet, burada ustamızın biri, gördüğünüz üzere eliyle şu anda mezar taşının ismini işliyor. Şu an çok önemli bir yere geldik. Dünyayı yöneten 5 aileden biri olan Rothschild ailesinin, büyüklerinden birinin mezarına geldik şu an. Tam da burası. Burayı çoğu kişi bulamıyormuş. Biz direkt bulduk. Tam arkamda görmüş olduğunuz yer Rothschild'in mezarı. İsim yazmıyor hiçbir şekilde, sadece logosu var. Rothschild de olsan sonunda gelecek olduğun yer burası. Evet, içerisi bu şekilde. Şurada duvarda yazıyor ama çekebilirsem eğer. Sol tarafta Merida Rothschild 1916-2013. En üstünde de James Allen de Rothschild 1910-1982 yazıyor. Evet. Aslında çok kolay bir noktada burası. Bir sürü girişi var buranın. Burası ana girişlerinden birisi. Girer girmez ilk sağa dönün. Solunuza bakarak gelin. Şuraya harfini görmeye çalışın. Direkt yerini bulacaksınız. Evet, ünlü Amerikalı müzisyen James Douglas Morrison
Jim Morrison'ın mezarı da tam olarak burada. Seveni çok olduğu için mezarı hiç boş kalmıyor. Her gün illaki ziyaret ediliyormuş. Bu da enteresanmış. Enteresan. Büyük ihtimalle fotoğrafçı, ünlü bir fotoğrafçı galiba. Şuraya QR kod koymuşlar ama. Yani. Ünlü bir fotoğrafçı galiba. Ya da fotoğrafla ilgili bir şey bulan adam da olabilir, bilmiyorum. Bazı isimler telefonda direkt gelirseniz eğer bazı isimleri telefon konumuyla direkt bulabiliyorsunuz. Konum atmışlar. Onun dışında gerçekten çok zor. Yani bu Ada Persel olayını bunlar biraz farklı yapmışlar. Bölgeye geliyorsun ama bulamıyorsun. Çok karışık. Evet, Balzac'da bulduk. Balzac da burada. Bizim kaldığımız yere uzaklığımızı buradan görebiliyoruz. Tam şu uçtaki binanın olduğu yerdeyiz biz, Malakoff. Onun biraz gerisinde. Bu kadar uzaklıkta. Yani gözle görünür bir yer ama 40 dakika sürüyor. İnvalides de gözüküyor zaten orada hemen, onun yanında. Napolyon'un mezarı da gözüküyor, evet. Ahmet Kaya'nın mezarı da tam olarak burada. Şu sokağa geldiğinizde hemen zaten yolun kenarında, metronun oradaki girişten girdiğinizde dümdüz yukarı tırmandığınızda sırasıyla bu şekilde gittiğinizde Ahmet Kaya, Balzac, diğerleri gibi gidiyor. Metrodan çıkıp kapıdan girdiğinizde dümdüz bir 10 metre yürüdüğünüzde de Yılmaz Güney'in mezarı da hemen kapının girişinde solda. Evet, şimdi çıktık mezarlıktan. Daha bir sürü burada aslında sanatçılar, ünlüler, siyasetçiler, dönemin ünlü isimleri, çok kişi var yani. Hepsini gezmek imkansız, hepsini bulmak da imkansız. Denk geldikçe bulabildiğimizce baktık. Belli açılış kapanış saatleri var buranın. Gelmek isterseniz ona dikkat edin. Yani bayağı ünlü isim yatıyor burada. La Fontaine'den tutun, Oscar Wilde, Edith Piaf, çok var. Gelirseniz hepsini belki görürsünüz, belki göremezsiniz, belki bulamazsınız. Bulması zor çünkü yerlerini bazılarının. Ama hani öyle, vaktiniz varsa gelip değerlendirebilirsiniz. Burada duvarda da burada yatanların herhalde isimleri yazıyor. 1914'ten başlıyor galiba. Daha eskileri de var ama A'dan başlıyor burada 1914'ten de. İçeride 1800'lerden falan var. Yani Fransız devriminden kalma içeride generaller, askeri anıtlar, bir sürü öyle şey var yani, mezar var. Neyse, devam edelim. Louvre'un oradan Sedre'ye doğru gidiyorduk, şu meşhur Instagram'daki fenomen olan tatlıcı.
kalabalık gördük burada. Polisler de burada yolları kapatmış. Ya devlet büyüklerinden birileri var ya da bilmiyoruz, göreceğiz ne olduğunu. Birkaç kişiye sordum. Onlar da bilmiyor, kalabalık bekliyor. Haberciler var, biz de bekliyoruz gibisine bir şey söyledi bir iki kişi de. Bakalım. Ya büyük bir olasılıkla devlet büyüklerinden birileri var ya da bir şeyler oluyor, göreceğiz birazdan. Büyük ihtimalle önemli birinin cenaze töreni. Kim olduğunu öğrenemedim ama öğrenirsem yazarım altta bir yere. Neyse. Şimdi Sedre'ye doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Yolda bir outlet gördük. Girdik. Fiyatlar gayet güzel. Ne alırsan 10, 15, 20 euro gibi bir şey. Güzel kemerler var. 15 liraya. Deri ceketler. Bak 50 euroymuş bunlar ama eder. Deri. Aha, şapkaya bak. Şapkaların içinde Kemal Atatürk şapkası da var. Ya burası outlet değil galiba ya. Dışarıdan kapıya bakmadım ama ikinci elci galiba burası. Kullanılmış ürün bunlar. Evet bunlar kullanılmış ürünler. Geldik ama bir şey almadık. Yani sıraya da girdik çıktık. Çünkü görüntülerde de görürsünüz hiçbir şey kalmamış. Sabah erken saatte gelmek gerekiyormuş. Kalanlarda böyle bir iki frambuazlı kek gibi bir şeydi. Yani 3-5 çeşit bir şey kalmış. O sırada bekleyenler de onlardan alacak. Şu an için biz gerek duymadık ya, başka zamana kısmetse. Siz gelirseniz burada yeri Opera'da hemen Louvre'un arkasında değerlendirirsiniz. Ama erken gelin. Sabahleyin hava kötüydü, ceket aldık. Ne şapka ne gözlük aldık yanımıza. Birden hava düzeldi şimdi. Güneş var. Sıcak da bastı. Kalabalık zaten her zamanki gibi. Evet, Le Antrikot'a geldik. Fazla sıra yok. Birazdan alacaklar bizi herhalde içeri. Direkt buranın kendi formülünden söyledik, yani böyle menüleri var. Onlardan tercih edebilirsiniz. Şimdi önden böyle bir salata geldi. Cevizli, Sezar soslu. Bakalım onu bir deneyelim nasılmış. Tabaklar ısınıyor orada şimdi. Bu arada salata bildiğiniz bizim göbek salata, mayonezli, cevizli. Yani güzel ama. Büyük bir tepsinin içinde, altında ateş yanıyor. Kafede Paris soslu. Biz orta pişmiş izledik ama çok da böyle tam orta sayılmaz aslında. Biraz daha daha diri yani şey. Bakalım nasıl tadı. Mükemmel ötesi. Çok lezzetli. Çok da yoruma gerek yok. Çok lezzetli. Formülün kişi başı ücreti 26,5 euro şu an. Ama değer. Fazlasıyla değer. Yani samimi olarak söylüyorum. Bugüne kadar şu an Fransa'da, Paris'te yiyip de parasının hakkını bence tam anlamıyla fazlasıyla veren bana göre tek yerdi. Patatesler dediğim gibi patatesi bitirdiğimizde tekrar hemen yenisini getirip ilave ettiler. Et zaten ayrı bir güzeldi. Yani çok da yorum yapmaya gerek yok. Geldiğinizde bence yiyip de iyi ki de gelip burada yemek yemişim, iyi ki de bu lezzeti tatmışım diyebileceğiniz bir yer. Şiddetle tavsiye ediyorum burayı. Hani bir reklam değildir. Babamın oğlu da değil. Tanımam etmem.
Ama geldiğinizde deneyin. Şanzelize'de zaten güzeldi ya. Yani tam böyle tıka basa doyurdu. Formülünden aldık, dediğim gibi menüleri var. Le Formule diye yaptıkları menüler var. Bakarsınız zaten kendi kafanıza göre orada ayarlarsınız. Eyfel Kulesi sadece Paris'in değil, tüm dünyanın önde gelen simgelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz yapımı 1889 yılında tamamlandı ve yılda yaklaşık şu an 7 milyondan fazla turist Eyfel Kulesi'ni ziyaret ediyor. İlk başlarda burası bir fuar için aslında yapılıyor. Şu altında görmüş olduğunuz alan, yani bir fuarın geçiş kapısı için tasarlanıyor. Yapılıp sonra tekrar kaldırılacakmış. Ama daha yapım aşamasındayken bile o kadar çok ziyaretçi çekiyor ki yapım aşamasında çıkan maliyetin üstüne çıkacak kadar gelir elde etmesini sağlıyor. Bu da kafalarda soru işareti bırakıyor tabii, hani kalması için sebep doğuruyor daha doğrusu. Eyfel Kulesi'nin 300 metre bir yüksekliği var. Üzerindeki antenlerle beraber tam 330 metre yüksekliğinde. Üzerinde tam 2,5 milyon adet civata var ve yani bazı söylentilere göre 7.500 ton, bazı söylentilere göre de 10.500 ton ağırlığında. Gustave Eiffel tabi sadece bunu Paris için yapmamış, fuar için de yapmamış. En üst katındaki gördüğünüz noktayı da kendisine orada böyle özel bir stüdyo tasarlamış. Yani oda stüdyo gibi bir şey yapmış. Orada kendi özel misafirlerini ağırlıyormuş. Bunlardan bir tanesi de mesela Thomas Edison. Kendisini orada ağırlamış. Zaman zaman Eyfel Kulesi'nde bilimsel deneyler de yapılıyormuş bu arada. Birinci katında ya da ikinci katında, yanlış hatırlamıyorsam, bir dönem orası da postane olarak da kullanılmış. İnsanlar oradan kartpostal gönderiyormuş. Yani aslında birçok şey için Eyfel Kulesi kullanılmış. Gerek savaşlardaki faydasından, iletişim için kullanılan, turistik açıdan. Ama şehir tabii ilk başta burayı kabullenmemiş. En başta dediğim gibi yıkılmasını istemişler. Daha sonra bakmışlar ki ticari açıdan bu bizim güzel bir ekmek teknemiz oldu. Biz buna dokunmayalım demişler. Dokunmamışlar ve şu anda da hala da ekmeğini yemeye devam ediyorlar. 7 yılda bir burayı boyuyorlar. Özel günlerde de özel renklere de boyuyorlar. Mesela Paris Olimpiyatlarında da rengini değiştirdiler. Altın sarısına boyadılar. Daha farklı zamanlarda da farklı renklere boyandığı oluyor. Törenlerde, bayramlarda, seyranlarda, özel günlerde de yine buralarda kutlamalar yapıyorlar. En son işte geçtiğimiz günlerdeki Bastilya'da muazzam bir havai fişek gösterisi, drone şovları, tam şu görmüş olduğunuz bu alandan, şu an su olmayan ve karşıki Eyfel'in altındaki alandan yüzlerce drone vardı. Buralar kapalıydı. Buradan droneları kaldırıp envai çeşit şovlar yaptılar. 60 ton galiba bir boya harcanarak boyanıyor. Şu ana kadar da yaklaşık 19 kere falan boyanmış. İşte akşamları da saat başı, her saat başında böyle ışık gösterileri yapıyorlar. Onun dışında zaten hava karardıktan sonra hep ışıl ışıl parıldıyor Eyfel Kulesi. Ama Temmuz ayında buralara çok da gelinmez bence ya, tavsiye etmem. Bayağı ana baba günü her yer yani. 2 günde gezemezsin, 3 günde de gezemezsin, 4 günde belki gezersin. Ama tam anlamıyla Paris'i gezmek istiyorsan karış karış, rahat bir şekilde istediğin yerde böyle oturup soluklanayım, çayımı kahvemi içeyim, buradan böyle oturayım, şurayı izleyeyim, nehri izleyeyim, Eyfel'in karşısında işte bu akşam gideyim, 7'de oturayım, 10'a kadar 12'ye kadar Eyfel'in de orada izleyeyim, çimlerin üzerinde yatayım kafasındaysanız en az tam bir hafta, yani 6 gece 7 gün burada kalmanız gerekiyor ki her yeri karış karış gezin. İstediğiniz gibi rahat rahat, hiçbir yere koşturmadan keyfini çıkartın. Müzeler zaten ayrıca bir zaman. Hani onun için zaten bir hafta rahat 5-6 gün, 7 gün kalmanız gerekiyor. Louvre Müzesi'nden tutun da işte Orsay, Versailles Sarayı, yani zaten Versailles Sarayı'na bir gününü ayırman gerekiyor. Komple bahçelerde içeriği gezeceksen Louvre'a keza bir gününü ayırman gerekiyor. Bir sürü müze var. Paris hakkında bir şeyler söyleyecek olursam genel olarak, bilmiyorum, sezondan dolayı da olabilir belki, şu an çok aşırı kalabalığından dolayı. Yani bana aşırı wow dedirten bir şey olmadı burada.
Çok da öyle bir wow diyeceğim bir şey olmadı. Her milletten insan var. Çok kalabalık. Onun dışında yemekler konusunda birçok yeri deneyimledik. Bazı yerler güzeldi. Bazı yerler standarttı. İyi yanları da var, kötü yanları da var. Paris pahalı bir şehir bu arada. Buraların birazcık böyle dışına çıkarsanız 2-3 kilometre hem güzel nezih yerler var hem daha uyguna konaklamalar yapabilirsiniz. Kameranın şarjı bitti, kusura bakmayın. Telefonla devam ediyoruz. Batarya da almamıştım yanıma. Yerine göre fiyatlar çok oynuyor. Mesela bu bölgede bir kahve içmeye kalktığında 7 eurolara kadar çıkıyor fiyatlar. Malakoff'ta 2 euro, 1,5 euroya kahve içebiliyorsun. Ve hatta bu bölgelerden işte dediğim gibi hafif dışarı çıktığın zaman 2 eurolara kadar düşüyor fiyatlar. Bu her şeyde böyle bu arada. Yani kahve üzerinden örnek veriyorum. Birçok üründe fiyatlar düşüyor. Marketlerde bile çok fark ediyor burada. O Franprix'lerde bile, merkezi yerdeki Franprix'lerde örnek veriyorum, kola 2,5 euro. Merkezin birazcık böyle dışarısına doğru hafiften, yani çok bile değil ya. Hani böyle 1 kilometre dışına çık, merkezden uzaklaşır uzaklaşmaz 1,5 euroya düşüyor fiyatı. Çok fark ediyor. Yani bazı şeylerde böyle planlamanızı güzel yaparsanız, kısıtlı bir bütçeniz de varsa güzel bir planlamayla üstesinden gelirsiniz bence. Çok da zor değil. Tek başınıza da gelmeye korkmayın. Biz Fransa'ya ilk kez geldim. Bu benim YouTube'a çektiğim ilk video bu arada. Artık hani amatörlüğümüze vereceksiniz. Olduğu kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah daha güzellerini de yaparız. Yani tek başınıza da dediğim gibi çift olarak ya da tek başınıza da çıkmaya korkmayın. Zor değil. Metroları geldik burada bir günde çözdük. Yazıyor yani elimizde şu an çeken cihaz, şu telefon olması yeterli. Yani harita elinizde olduğu sürece kaybolmazsınız. Her yeri bulursunuz. İnternetiniz yeter ki sorunsuz olsun. Düzgün, sağlam, güzel bir internet yaptıktan sonra hiçbir şey sizin için engel değil. Her şekilde yolunuzu bulursunuz. Her türlü istediğinizi yaparsınız. O açıdan hani dil bilmiyorum şeyine girmeyin, korkmayın. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bize destek olmayı unutmayın. Günlük ortalama 40.000'e yakın adım atıyoruz. Ve bilmiyorum şu an biraz daha şey olmuş mu da kıpkırmızı pancar gibi. Paris'ten herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.